Herkese merhaba. Bu videoda sizlere nasıl sadece tişört üzerinde tasarım yaparak para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Videonun başında yanlış duymadınız. Bu videoda size bahsedeceğim yöntemler ile sadece bir tişörtün üzerine tasarım yaparak bundan para kazanabileceksiniz. Bu videoda bahsedeceğim sitenin adı Teespring. Bu arada videonun zaman çizelgesinde bölümler bulunuyor. Yani her bölümü teker teker görebilirsiniz ve eğer ki olur da istemediğiniz bölüm varsa o kısmı geçebilirsiniz. Ama tabii benim size tavsiyem burada size göstereceğim her şeyi, vereceğim bütün bilgileri teker teker izlemeniz ve dinlemeniz olacaktır. Ama size kalmış. Şimdi isterseniz sitemize geçmeden önce biraz mantığını anlayalım. Biz bundan nasıl para kazanacağız? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu ürünleri biz mi kargoluyoruz? Öncelikle zaten ne yapmanız gerektiğinden bahsettim. Sadece bir tasarım yapacaksınız tişörtün üstüne ve bunu satacaksınız. Şimdi bundan nasıl para kazanacağımıza gelirsek şöyle bir örnek ile size açıklayayım. Biz bu tasarımları Teespring sitesi üzerinden yapıyoruz. Ve Teespring en ucuzundan örnek veriyorum, en düşük miktardan veriyorum. Bir tişörtü 10 dolara yapıyorum. Biz bunun tasarımını hazırlıyoruz, bazı düzenlemeler falan yapıyoruz ve biz bu tişörtü 17'ye satıyoruz. Şirket payı olan 10 doları satıldığında alıyor. Geriye kalan 7 doları da biz alıyoruz. Yani biz üstümüze kendi payımızı ekliyoruz ve oradaki payımızı alıyoruz. Kargolama kısmı ise sizi hiç korkutmasın çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir ürün satıldığında bütün kargolama işlerini falan hepsini Teespring hazırlıyor. Baskıyı, yollamayı hepsini Teespring yapıyor. Siz sadece tasarımı yapıyorsunuz, müşteriye satın aldırtıyorsunuz bu ürünü ve o eklediğiniz payı alıyorsunuz. Bu kadar. Öyleyse hadi sitemize geçelim. Site ilk açtığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan direkt bir hesap açalım. Şuradan login diyorum. Login dedikten sonra tabii bir hesabınız varsa buradan direkt giriş yapabiliyorsunuz. Ama yoksa direkt YouTube, Google, Facebook ile devam edebiliyorsunuz veya şuradaki sağ üstteki Create Account'a tıklayıp buradan direkt bir hesap açabiliyorsunuz. Tabii benim şu an bir hesabım olduğu için direkt onunla giriş yapacağım. Hesabımız açıldığında bizi böyle bir sayfaya atıyor. Burası bizim profilimiz ve soldaki panel ile sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Neyse sizi çok fazla detayla sıkmak istemiyorum, o yüzden direkt tasarlama kısmına geçiyorum. Bir tişört tasarlamak için sağ üstten Start Designing diyoruz. Yani tasarlamaya başlam. Start Designing dedikten sonra bize ne tasarlamak istediğimizi soruyor. Sitede sadece tişört bulunmuyor. Burada uzun kollular, tank toplar, işte bu askılı bluzlar, sweatshirtler, çoraplar, pantolonlar, dijital ürünler de var ama orayı karıştırmayacağım. Ve ev eşyaları, yastık olsun, maske olsun, telefon kılıfı olsun, çanta olsun, bir sürü şeyi yapabiliyorsunuz burada. Ama ben tişört ile örnek vermek istiyorum size. O yüzden buradan direkt şu düz tişörtü seçiyorum. Düz tişört, yani ürünümüzü seçtikten sonra o ürün de kategorilere ayırıyorum. Mesela burada Classic Tee var, onun yanında Comfort Tee var. Şimdi bunlar aynı şeyler değil. Zaten görüyorsunuz birinin Teespring fiyatı 10.57 dolar, diğerinin 13.17 dolar. Burada bazı farklılıklar olduğu için. Mesela bu regular fit, yani düz oturuyor. Diğeri slim fit, yani daha böyle vücuda yapışık, daha sıkı bir yapıya sahip. Biri mesela ikisi de %100 koton. Biri small'dan 4XT'ye kadar boyut seçeneği sunuyor. Diğeri small'dan 5X large'a kadar seçenek sunuyor. Mesela buradakinin sadece Amerika'da olduğunu görebiliyoruz. Bazı böyle ürünlerde değişiklikler var. Ürünün karında değişiklik var. Ürünün yapısında değişiklik var. Siz buradan kendinize göre seçebiliyorsunuz. Veya V yaka bir tişört istiyorsunuzdur. Buradan seçebiliyorsunuz. Direkt klasik olandan devam ediyorum ve Start Designing diyorum. Start Designing dedikten sonra bana buy veya sell, yani satın mı almak istiyorsun, satmak mı istiyorsun diye soruyor. Bu Teespring üzerinden illa satmak zorunda değilsiniz. Sadece bir bluzu tasarlayıp, mesela kendiniz aklınızda güzel bir fikir vardır, o bluzu tasarlayıp kendinize satın alabiliyorsunuz buradan. Ama tabii biz şu an satmak istiyoruz, o yüzden sell diyorum. Evet. Geldik satacağımız ürünü tasarlama kısmına. Öncelikle buradan istersek biz bluzumuza bir yazı yazabiliyoruz. Mesela şuradan text yazıyoruz ve buradan bazı üstteki düzenlemeler yapabiliyoruz. Ama açıkçası benim tavsiye ettiğim bu değil. Ben genellikle bir şeyi kendim Photoshop gibi yerlerde tasarlayıp öyle ekliyorum. Ama bu size kalmış. Ne yapacağınız? Ben daha önceden hazırlamış olduğum bir çizimi eklemek istiyorum. Şöyle böyle bir çizim yapmıştım geçenlerde. Şöyle bunun biraz boyutunu ayarlayıp buraya boyutlandırmak istiyorum. Ve böyle şuradan preview dediğimizde ise bluzda nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Benim çizimimi böyle yerleştirdim. Boyutunu ayarladım ve görüyorum ki böyle duracak. Arkasına da bakabiliyorsunuz. İsterseniz arkasına da bir şey ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra soldaki kısımda ürünümüzü hangi renk seçeneklerinde satacağız diye soruyor. Sadece beyazda mı satmak istiyorsunuz yoksa farklı renklerde de satmak istiyor musunuz? Mesela şöyle siyahta da güzel durduğunu düşünüyorum. Siyahı da ekliyorum. Şöyle sarı
biraz karıştırıyor. O yüzden sarıyı eklemek istemiyorum. Onun yerine şöyle morun güzel durduğunu düşündüm. Moru da ekliyorum. Buradan böyle kendiniz seçebiliyorsunuz. Şöyle şu renklerin güzel durduğunu düşünüyorum. Bu güzel durmadı. Bence bunlar güzeldi. Ondan sonra şuradan tabii ki de preview deyip nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Tamam diyorum. Ve ondan sonra onun altındaki kısım ise bize mağazamızı açtığımızda, bir sanal mağaza açacağız çünkü. Sanal mağazamızı açtığımızda ilk sayfanın ana menüsünde bluzumuzu hangi tür şekilde görsün? Hani şu renkte mi görsün istiyorum? Hayır, mesela ben siyah rengi görünsün istiyorum. Üstte de örneğini gösteriyor. Şöyle görünecek diyor mağaza sayfasında. Tamam diyorum. Şimdi ise geldik fiyatlandırma kısmına. Fiyatlandırma kısmının sağ tarafında sizin ne kadar kar yaptığınızı görebiliyorsunuz. Şu an ben bu fiyata satarsam bir bluzdan $11.42 kazanacağım. Ama pahalı olduğunu düşünüyorsam mesela ben bunu şöyle $14.99'a satmak istiyorum diyelim. Benim bir bluzdan yapacağım kar $4.42 düştü. Ama bluzu daha ucuza satıyorum. Şuradan euro bazından da eklemek istiyorum. Şöyle burada da 16 eurodan satayım. Ve bütün bunları tamamladıktan sonra continue diyorum. Ve continue dedikten sonra bana bu ürünümü, bu yaptığım tasarımı başka ürünlere eklemek isteyip istemediğimi soruyor. Mesela ben sadece bir düz tişörte eklemek istemiyorum. Bir de V yakalı versiyonunu satmak istiyorum. Şöyle buradan seçiyorum bunu. Eğer ki fiyatı yüksek geliyorsam buradan edit deyip şuradan mesela bunun fiyatını biraz düşürmek istiyorum. Ve buradan şunu böyle $18'a düşürüyorum. Ve continue diyorum. Ve done diyorum. Tamamdır. Ondan sonra başka bir şey daha eklemek istiyorsak onu da seçebiliyoruz. Mesela sweatshirt de yapalım. Şuradan onu seçiyorum. Ve buradan klasik ile premium var. Klasiği seçeyim. Buna da edit diyeyim. Bunun fiyatı çok yüksek. $38 ve bunu şöyle buradan $25 düşürelim. Buradaki fiyatını da 26 euroya düşürelim. Ve continue diyorum. Buradan böyle bir şeyi seçebiliyorsunuz. Yastık olabilir, bir maske olabilir, böyle koronanın olduğu zamanlarda güzel bir maske tasarlayıp satılabilir. Böyle istek olabilir mesela o üründe. Bir telefon kılıfı olabilir. Bir yapıştırma olabilir, sticker olabilir. Tamamen size kalmış. Ben şu an örnek amaçlı 3 tane üzerinden gidiyorum. Siz bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zaten nasıl olduğunu gösterdim. Ve şimdi continue diyorum. Continue dedikten sonra ise ürünümüzün mağazada nasıl görüneceğini hazırlıyoruz. Tam olarak mağazanın ana menüsünde değil, ürünümüzün üstüne tıklandıktan sonraki kısımda nasıl görünecek. Şuraya buna bir isim verebiliyoruz. Mesela şöyle Paragöz Hoodie diye bir başlık attım. Buna bir açıklama ekleyebilirsiniz. Buraya müşteriyi böyle daha almaya böyle istekli hale getirecek bir şey de yazabilirsiniz. Mesela müşteriyi daha mutlu edecek bir şey de yazabilirsiniz. Burası size kalmış. Ürün hakkında bilgi verebilirsiniz. Ondan sonra burada da hangi renginin görüneceğini seçebiliyorsunuz. Mesela mor hali gözüksün istiyorum ya da onun altında ise URL kısmı, yani üstteki URL kısmı bu hoodie'nize mesela direkt biri atabilir. Teespring / mağazanızın adı / Paragöz Hoodie yazdığında direkt bu ürünün sayfası açılır. Onun altında görünürlüğü, mesela bunu daha halka açık bir şekilde paylaşmak istemiyorsunuzdur. Buradan bunu seçebiliyorsunuz. Onun altında ise hangi mağazaya eklemek istediğinizi soruyor. Şu anlık bir mağazamız yok. O yüzden daha sonra eklerim seçeneğini tutuyorum. Ondan sonra tek yapmanız gereken publish listing demek. Publish listing dedikten sonra birkaç dakika içerisinde ürününüz hazırlanacaktır. Şimdi sırada bir mağaza açmak var. Onun için de şuradaki stores kısmına geliyorsunuz soldaki panelden. Stores kısmına geldiğinizde benim zaten şurada açık olan 2 tane mağazamı görebiliyorsunuz. Onlara hiç değinmeyeceğim. Buradan direkt Create New Storefront diyorsunuz. Create New Storefront dediğinizde sizden bir mağaza ismi istiyor. Mesela ben buraya direkt kendi adım ile yapayım. Kanalın ismini koydum direkt dijital öğretmenim diye ve Create Store diyorum. Ondan sonra ise düzenleme kısmına geliyor. Yani şuradaki header başlık kısmına buradaki yazan başlığı değiştirebiliyorsunuz. Direkt bir logo koyabiliyorsunuz. Mağazanızın rengini şuradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle birazcık sarımtırak bir şey yapalım. Şöyle rengini değiştirdim. Ondan sonra buradan banner'ını değiştirebiliyorsunuz. Buraya bir banner ekleyebiliyorsunuz. Ürünlerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Hakkında kısmınızı düzenleyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz bu about kısmına tıkladığınızda burada mağazanız hakkında veya siz kendiniz hakkında bir bilgi verebilirsiniz. Son olarak settings kısmında da dükkanınızın URL'si. Yani biri teespring.com/stores/dijital öğretmenim yazdığında şuraya bunu o koyayım. Şöyle Türkçe karakter olduğu için onları geçirmedi. Dijital öğretmenim yazdığında benim mağazama gelecek. Burada bazı tikleri açabiliyorsunuz. Burada mesela ürünleri kategorilere ayırsınlar. Şuradaki all products'tan sonra yanında mesela hoodie'ler yazacak. Tişörtler yazacak. Çoraplar yazacak. Böyle kategorilere ayıracak.
veya istemiyorsanız buradan mağazanızı silebiliyorsunuz. Ve artık hazırız. Artık tek yapmamız gereken mağazamıza müşteri çekmek. Yani marketing kısmı başlıyor. Aslına bakacak olursanız pazarlama kısmı en önemli kısımlardan birisi. Çünkü sizin tasarımınız ne kadar iyi olursa olsun, eğer ki onu bir müşteriye ulaştıramazsanız müşteri tasarımı görmeyeceği, ürünü görmeyeceği için doğal olarak satın da alamayacak. Bu arada Teespring'in şöyle güzel bir artısı var. Siz mağazanızda 2 satış yaptıktan sonra sizin ürünlerinizi kendi ana menüsünde paylaşmaya başlıyor. Yani sizin reklamınızı yapmaya başlıyor. Kısacası bundan sonrası sizde. İsterseniz para karşılığında reklam yapabilirsiniz veya onun yerine direkt kendi sosyal medya hesaplarınızda ürünlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu videoda hazırlamış olduğum ürünün linki açıklama kısmında var. Onun yanında bir de birkaç tane daha ürün de bulunuyor. Eğer ki tasarım hoşunuza gittiyse ve benim yaptığım diğer tasarımları da merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten benim mağazama gidebilirsiniz. Ve size özel olarak indirim kuponu da veriyorum. Dijital 20 kodu ile bütün ürünlere %20 indirim ile sahip olabilirsiniz. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl sadece tişört tasarlayarak para kazanabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video istediyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.